Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Hamurunun sadece suyla yoğrulduğunu duyunca şaşıracaksınız. Çıtırtısı beni benden aldı. Detaylı tarif için videoma geçelim. Yoğurma kabıma 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Üzerine 2,5 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milim ve bir paket instant maya kullanıyorum. Karıştırarak mayanın erimesini sağlıyorum. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Unun önce bir miktarını ekleyerek spatula ile karıştırıyorum. Ardından kalan unu ilave ediyorum. Ve bir süre karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ilave ediyorum. Hamurun kıvamının güzel olması için iyice bir yoğrulması gerekiyor. Bir süre yoğurduktan sonra 50 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağını ekliyorum ve hamurumu toparlıyorum. Hamuru bir miktar yoğurduktan sonra yoğurma kabını bir poşetin içerisine geçiriyorum ki tereyağıyla iyice temas haline gelsin. Hamurumu 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan hamurumu tekrar yoğuruyorum yoğurma kabında ve ardından un serpmiş olduğum masamın üzerine alarak 4-5 dakikada masanın üzerinde yoğrulmasını sağlıyorum. Hamurumdan 2 beze hazırladım. Bezenin birini açacağım. Bir diğer bezenin üzerine poşetle kapatıyorum ki üzeri kabuk bağlamasın. Hamurumu merdane ile açıyorum. Dilerseniz açma işleminde oklavadan da yardım alabilirsiniz. Ara ara un serpiyorum ve dikdörtgen şeklini alıncaya kadar hamurumu açıyorum. Oda ısısında bekletilmiş 170 gram tereyağım var. Tereyağının yarısını ilk yufkam için kullanıyorum. İlk hamur yufkamı hazırladım. Şimdi ikinci bezemi açıyorum. İlk bezemde olduğu gibi ikinci bezemi de dikdörtgen şeklinde açıyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberiniz olacaktır. Videomu beğenmeyi unutmayın. Tarifimi yakınlarınızla paylaşmak için de videomun linkini paylaşabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hazırlamış olduğum hamurlarımın üzerine bir poşetle kapatıp buzluğa alıyorum ve yarım saat tereyağının hamurun içinde donması için buzlukta dinlendiriyorum. Yarım saatin ardından buzluktan çıkan hamurumun üzerine un serpip merdane ile açıyorum. Tereyağlı hamurumu açtım ve katlıyorum. Bu hamur için bu işlem önemli. Sizler de unutmayınız lütfen.
Bu aşamadan sonra hamuru dinlendirmek yok. Diğer yufkam için de aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Sadece yapmanız gereken, hamurlarınızı hazırlarken muhakkak üzerine bir poşet geçirin ki hamurun üzerinde kabuk bağlama olmasın. Açma işleminde ilk hangi hamuru hazırlamışsam o hamuru açmakla başlıyorum ki açılması daha kolay olsun. Çünkü ikinci hamuru hazırlarken ilk hazırlamış olduğum hamur dinlenmiş olduğu için rahatlıkla açabiliyorum. Açmış olduğum hamuru önce 4 parçaya, ardından 8 parçaya ayırıyorum. Bu şekilde kesilmesi daha kolay oluyor. Sizler de kesme aşamasında dilerseniz bıçak, dilerseniz rulet kullanabilirsiniz. İç malzeme olarak da sürülebilir kahvaltılık çikolata kullandım. Çikolata miktarını damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Çikolatalı ruloları fırın tepsime yerleştirdim. Üzerine önce bir poşet, ardından mutfak örtüsüyle kapattım ve oda ısısında 40 dakika tepsi mayası aldırdım. Hamurlarım güzel bir şekilde kabardılar. Ardından bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sütü ilave edip karıştırıp fırçayla hamurlarımın üzerlerine sürdüm. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına tepsime gönderiyorum ve hamurlarım kabarıncaya kadar 200 derecede pişiriyorum. Kabarmaya başladıktan sonra fırının derecesini 170'e getirip hamurların üzeri iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Hem lezzeti hem dokusu çok çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.